Herkese merhaba, Division 2 Türkçe rehber videosuna hoş geldiniz. Bu videomda sizlere The Division 2'de bulunan Tinkering Station'ın ne işe yaradığından bahsedeceğim. Konuya geçmeden önce lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Konumuza gelecek olursak Tinkering Station karakterimizin gelişmesinde büyük fayda sağlayan bir etken arkadaşlar. Peki bunun bize avantajı neler? Gelin size bundan bahsedeyim. Öncelikle Tinkering Station'ı Base of Operations içerisinde şuradaki bölümden bulabilirsiniz. Veya harita üzerindeki herhangi bir yerdeyseniz fark etmez. Kendi envanterinizi açtığınızda M tuşuyla Tinkering Station'a herhangi bir yerden ulaşabilirsiniz. Bu eskiden böyle değildi. Sürekli Base of Operations'a gelmemiz gerekiyordu. Diğer aygıtlardan oynuyorsanız yanında yine işareti belirir. Tinkering Station yazısına tıklıyorum. Burada 4 farklı menü karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Proto Lab. Bu geçtiğimiz günlerde oyuna eklenen yeni bir özellik. Bundan da bahsedeceğim. Öncelikle Library'den bahsetmek istiyorum. Library kütüphane sistemi arkadaşlar. Şöyle en düşük seviye 0.30 bölümünü alıyorum. 0.30 dediğimiz bölüm Washington DC yani temel oyunu alan arkadaşlar için. Topladığınız eşyaları işinize yaramayan Godroll düşmüş veya içerisinde bir adet Godroll nitelik özelliği bulunan Godroll dediğimiz şey özelliği full düşmüş olan eşyayı gelip satmak yerine, parçalamak yerine ilk önce buralara bağışlıyoruz. Elimizdeki eşyayı hangi özelliği yüksek ise burada bize gösteriyor. Gelip bunu siz oraya bağışlıyorsunuz. Switch level yaptığımızda yani New York paketini almış olduğunuzu varsayıyorum. 31-40 seviyesi arası eşyalarınızı yine aynı şekilde buraya bağışlayabiliyorsunuz. Eğer eşyanız 30 seviyeden aşağıysa dediğim gibi buraya koyamazsınız. Buradaki kütüphaneye tüm özelliklerinizi doldurmak zorundasınız ki ileriki zamanda rekalibrasyon yaparken en full eşyaları o istediğiniz eşyaya aktarabilirsiniz. Şimdi öncelikle burada bir eşyanın hangi özellikleri barındırdığını görebiliyorsunuz. Eğer bunlar sizde ilk başlarda olmayacak, işinize yaramayan o eşyayı gelip buraya bağışlıyorsunuz arkadaşlar. Bağışladığınız eşya kaybolur. Bunu unutmayın. Ayrıca Core Attribute ve normal attribute dediğimiz şeyler nitelik anlamına gelir. Talentlar ise yetenekler anlamına gelir. Silahlarda, çantalarda, çelik yeleklerde bu talentlar bulunur arkadaşlar. Bu kütüphanenizi öncelikle fullleyin. Fullledikten sonra burası tamamen dolduğunda artık Tinkering menüsüne geçebiliriz. Tinkering menüsü eski adıyla rekalibrasyon menüsü. Bu menüde Library'e koyduğunuz herhangi bir özelliği yine bölümler içerisinde görebileceksiniz. Buradaki amaç Assault Rifle silahınız, kullandığınız herhangi silah olabilir veya yükseltmek istediğiniz silah seçiyorsunuz. Ben mesela silahtan ziyade üzerimdeki bir eşyayı seçip size göstermek istiyorum. Diyelim ki MP5N'yi yükseltmek istiyorum. Özellikleri neymiş? Bakıyorum. Burada SMG Damage, Critical Hit Change ve nitelik olarak da Accuracy var. Şu üsttekiler Core Attributes yazan bölüm. Bunlar ana nitelikler. Aşağıdaki Attribute bölümü ise normal nitelikler. Bunlar herhangi bir şekilde çıkabilir ama Core Attribute'deki bölüm sabit çıkacak bölümlerden biridir arkadaşlar. Çok fazla seçeneği yoktur. Burada Select diyorum. Eşyanın içerisine giriyorum. Boşluk tuşuna bastığımda Select to Recalibrate diyor. Yani bu bölümü SMG Damage'i o kütüphaneye kaydettiğimiz full SMG Damage özelliğiyle değiştirebiliyorum. Burada gördüğünüz gibi Cost to Recalibrate diyor. Yani harcamamız gereken materyaller olacak diyor bunu yükseltirken, değiştirirken. Burada 5228 bir para harcayacağımızı gösteriyor. Çelikten 69 gideceğini, 61 tane de titanyum materyalinden gideceğini söylüyor. Eğer bunları karşılayabiliyorsanız bu SMG damage'i buraya eklemiş oluyorsunuz. Unutmayın ki ekleyeceğiniz veya üzerinde değiştireceğiniz bir bölüm dışında başka bölümleri artık değiştiremezsiniz arkadaşlar. Bu yüzden değiştireceğiniz özelliği önceden seçin ve ona göre hareket edin. Değişken nitelikler bölümünde gördüğünüz gibi bu ana niteliklerde birer tane özellik çıkarken değişken Attributes bölümünde birden fazla özelliği buraya aktarabiliyorum. Sağ menüde görebiliyorsunuz. Burada istediğinizi ekleyebilirsiniz. Bunlar diğer eşyalar için de geçerli. Aynı zamanda Talent'ı da eklediğiniz başka bir talentlardan seçip değiştirebilirsiniz. Bu şekilde bir eşyayı rekalibre edebiliyorsunuz. Optimizasyon olayı ise varsayalım ki bir özelliği değiştirdiniz. Accuracy yerine ben burada Headshot Damage koyuyorum. Şimdi ben bu silaha Headshot Damage koyduktan
sonra gördüğünüz gibi diğer taraflara artık select to recalibrate edemiyorum. Çünkü sadece bir bölümü değiştirdim. Bir bölümünü değiştirdiğim için diğer bölümleri sabit kalacağı için ama bunları da fulllemek istediğim için optimize edeceğim. Bunu nasıl optimize ediyorum? Gördüğünüz gibi sağ aşağı tarafta cost to optimize diyor. Yani optimize etmek için materyaller istiyor. Bu materyalleri silah parçalayarak, kontrol noktalarını ele geçirerek, bazı faction'ları, ırkları ziyaret edip onların name'larını yani bosslarını öldürerek elde edebiliyorsun. Ve aynı zamanda yapacağınız projelerden de bu materyalleri yine elde edebilirsiniz. Ben şimdi bu critical hit change'i %13'ten %15'e yükseltebilirim diyor. Bu materyalleri kullanırım diyor. Var mısın diyor. Varım diyorum. Basıyorum. X'e basılı tutuyorum. Optimize ediyorum ve artık gördüğünüz gibi optimize ettim. Optimize ettiğim eşyanın yanında optimize edilmiş işareti geliyor. Rekalibre ettiğimin özelliğin yanında ise rekalibre edilmiş özel işareti gelmekte arkadaşlar. Artık bu silahı daha da güçlü hale getirmiş bulunuyorum. Rekalibre ettiğim özellik eğer az ise bunu da optimize edebiliyorum. Ama full olduğu için etmeme gerek kalmıyor. Optimize edilmiş bir bölümü tekrardan optimize edebiliyoruz. Bunu optimize etmek istersek biraz daha fazla materyal kullanıyor. Ama bunu maksimum hale getirebiliyoruz. Aynı zamanda bir eşyada birden fazla özelliği optimize ederek o eşyanın fulllenmesine yardımcı oluyoruz. Optimizasyon ve rekalibrasyon özellikleri Tinkering menüsü bu şekilde çalışıyor. Expertiz menüsü karakterimizin eşyalar üzerindeki uzmanlığını gösteriyor. Toplamda 472 parça eşyanın uzmanlığını sağlamamız gerekiyor. Proficient dediği bölümde bunu görebiliyoruz. 137 tane eşyanın uzmanlığını sağlamışım. Peki ben bunları nasıl uzmanlığını sağlamışım? Gelin hemen size onu anlatayım. Öncelikle bir eşyanın uzmanlığını sağlamanız için ya o eşyayla sürekli oynamanız gerekiyor. Yani üzerinizde bulundurup sürekli onunla oynamanız gerekiyor. Veya o eşyaya materyal yardımıyla rank progresini ilerletmeniz gerekiyor. Ama benim tercihim bu eşyaları gidip farmlayıp çantama geldiğimde düşürdüğüm o eşyaları, işime yaramayanları X'e basıp mark al as junk yapıp hurda biçimine getiriyorum. Böylelikle bu eşyalar artık bağışlanmaya hazır hale geliyor. Uzmanlığı dolmuş olan eşyaları ise şuradan anlayabiliyoruz. Yanlarında rozet şeklinde bir yıldız işareti oluyor ve bunların artık uzmanlık seviyeleri kasılamaz hale geliyor. Yani bunlar artık uzmanlaşılmış eşyalar anlamına geliyor. Rozetli yıldız ibaresi olmayan eşyaları ise M tuşuna basıp ekspertiz bölümüne geldiğimde aşağıda hurda olarak seçilmiş tüm eşyaları bağışla butonuna veya X'e basıyorum. Bunu bastığım zaman artık o bölüme seçtiğim hurda şeklinde seçtiğim tüm eşyaları bağışlamış oluyorum ve onların ilerleme barları artık dolmuş oluyor veya bir miktarı yükselmiş oluyor. Bu şekilde ekspertiz seviyenizi maksimum 30 seviyeye kadar getirebiliyorsunuz. Peki ben bu uzmanlık seviyemi 30 yaptım. Benim ne işime yarayacak diyorsanız şöyle şu anki kullandığım Assault Rifle silahını size göstermek istiyorum. Örneğin Military P416 silahımı 8. seviye ekspertize yükseltmişim. Her bir seviyede silahlar için söylüyorum. Her bir uzmanlık seviyesi yükseltmesinde %1 silah hasarı artışı bonusu alabiliyoruz. Böylelikle 30 seviye maksimum bir uzmanlıkta toplamda %30 silah artışı hasarı silahımıza bonus olarak ekleyebiliyoruz. Uzmanlığın bize sağladığı avantajlardan birisi de bu arkadaşlar. Şimdi gelelim en son eklenen Protolab olayına. Protolab yeni bir kalitede eşyaların oyuna eklendiğini gösteriyor ve bu eşyaları elde etmenin birden fazla yolu var. Birincisi bir önceki videomda olan eskalasyon görevlerini yerine getirmek ve buradan drop ile elde edebilmenizi sağlıyor. Buradan düşürdüğünüz eskalasyon eşyalarını isterseniz kullanabiliyorsunuz, isterseniz de parçalayıp prototip core dediğimiz materyali elde edebiliyorsunuz. Lakin bu eşyaları diğer eşya kalitelerinden ayıran birkaç özellik var. Gelin bir de onlardan bahsedeyim. Bu eşyaların ekstra özellikleri augment özellikleri bulunuyor. Kendi özelliklerine ek olarak ve augmentlerin de kendine özgü seviyeleri var. Biz bu Protolab bölümünden bu seviyeleri arttırabiliyoruz. Veya beğenmediğimiz bir eşyayı içerisine girip reroll augment yaparak yeni bir augment talentinin gelmesini sağlıyoruz. Fakat bunu yapmak için de daha öncesinde prototip core dediğimiz materyali bulmamız gerekiyor. Bu materyali
nasıl bulabilirsiniz? Kullanmayacağınız mor eşyaları, yani prototip eşyalarını düşürdüğünüzde parçalamanız gerekiyor. Her parçaladığınız eşya bir tane prototip core veriyor ve bunları bu şekilde kullanıp kendi kullanmak istediğiniz eşyanın özelliklerini geliştirmede kullanabiliyorsunuz. Bir de bu menüden diyelim ki bu augment'i kullanacaksınız ve özelliklerini arttırmak istiyorsunuz. İşte o zaman Level Up Augment bölümünü kullanacağız. Burada da her bir seviye atlatmaya, yani şu özelliği %1.5'tan %2'ye çıkarmaya bir tane prototip core materyali istiyor. Bunu da kullanabilmeniz için öncelikle uzmanlık seviyenizin, buradaki expertise seviyenizin 30'a ulaşmış olması gerekiyor. Eğer 30'a ulaşmamışsanız buradaki augment'i güçlendiremiyorsunuz. Seviyesini atlatamıyorsunuz. Aynı zamanda o eşyayı taktığınızda o augment'i de kullanamıyorsunuz. Bu yüzden Protolab'ın prototip eşyalarının expertise seviyeniz 30 olduktan sonra kullanılmasını tavsiye ederim. Bu şekilde Protolab menüsünü de sizlere aktarmış ve anlatmış oldum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Faydalı olduysa videomuz, lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.